Evet değerli arkadaşlarım, bir Top 11 videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar, gripal bir durumum var. Sesimde zaman zaman çatallanma, kısılma olabilir. Lütfen kusuruma bakmayınız. Ama bunlar size ulaşmam için hiçbir engel değil değerli kardeşlerim. Aman bu mevsim geçişlerinde de çok dikkat edin diyorum. Bunu da bir tarafa koymuş olayım. Arkadaşlar öncelikle videolarımıza yapmış olduğunuz yorumlara, ilgiye, alakaya çok çok teşekkür ediyorum. Ailemizin kanalında videolarımıza göstermiş olduğunuz ilgi için de ayrıyetten çok 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 teşekkür ederim. Gerek görüntülenmeler, gerek yorumlar harika. Çok teşekkür ederim. Bunu da bir tarafa koymuş olayım değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hep derim ya, bu arada topluluk notunda da bir anketimiz vardı. Şu soruyu sormuştuk. İşte bu yeni güncellemelerden ne kadar memnunsunuz diye oy kullanan arkadaşların büyük bir kısmı memnun olmadıklarını belirtmişler. İnşallah zaman zaman gelecek güncellemelerle inşallah bu daha iyi hale gelir diyorum. Evet arkadaşlar hep diyordum ya her videomda rakip analizi, rakip analizi, rakip analizi diye. Bugünkü konumu rakip analize ayırdım. Arkadaşlar öncelikle sıradaki rakibimizi zaten ana ekranımızda görüyoruz. Lig, kupa nerede oynuyorsak oynayalım. Şimdi bakın değerli arkadaşlar zaten %2'lik Mourinho desteğini aktif olduğu sürece alınız arkadaşlar. Orada %2'lik kısa bir reklam izleyerek %2'lik Mourinho desteğini alırsınız. Şimdi maç ön izlemeye giriyoruz arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum. Önce zaten burada rakibimizin dizilişini görüyoruz arkadaşlar. Nasıl oynadığını görüyoruz. Burada da şuna dikkat ederim ben. Rakibin savunma, orta alan, hücum gibi böyle yüzdesel olarak bizimle farkları nedir? Yüksek midir? Alçak mıdır? Nedir? Ne değildir? Bunları da şuradan bakar. Birinci analizimi rakiple ilgili yapmaya çalışırım. Şimdi dönüyoruz arkadaşlar. Rakibin zaten kadrosu burada gözüküyor arkadaşlar. Diziliş şekli şurada görüldüğü gibi belli. Ama benim için en önemli baktığım şey birinci tüyo diyeyim daha doğrusu maç başına attığı gol, maç başına yediği gol. Yani şu kısma bir yıldız koyuyorum. Maç başına attığı ve maç başına yediği gol benim için en önemli tüyolardan bir tanesidir rakip hakkında arkadaşlar. Zaten burada rakibin dediğim gibi girdiğiniz zaman hepiniz bakıyorsunuzdur önemli oyuncuların becerilerine. Varsa oyun tarzlarına ki bu yeni güncellemeyle daha etkili oldu arkadaşlar. Bunlara zaten bakıyoruz. Böyle tek tek bakaraktan rakibimiz hakkında, oyuncular hakkında, beceriler hakkında, özel yetenekleri hakkında fikir elde edip kendi oyun düzenimizi, kendi dizilişimizi de ayarlıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, geldik ikinci kısma. Şimdi kadromuzda şuraya girdiğimiz zaman rakibimizin zaten biraz evvel dizilişini görmüştük ama şimdi daha büyük bir şekilde daha detaylıca görüyoruz. Şimdi burada ben ikinci bir tüyoyu da daha vermek istiyorum. Rakibe karşı hazırlanırken bakın burada rakibimizin dizilişini görüyoruz. Altta flu olan da bizim dizilişimiz. Bunları şekilde karşılayacak şekilde de bir taktikle çıkabilirsiniz arkadaşlar. Kendi taktiğinizi de uygulayabilirsiniz ama rakibinize karşı oyunu kitlemek için de bu flu olan kendi dizilişinizle rakip oyuncuların dizilişini birbiriyle örtüştürebilirsiniz arkadaşlar. Aynen şu şekilde olduğu gibi değerli arkadaşlarım. İnşallah anlatabilmişimdir demek istediğimi. Yani şu şekilde. Biraz fazla karışık oldu. Şöyle. Bakın gördüğünüz gibi altta flu olan bizim oyuncularımız, üstteki net olan da rakibin oyuncuları. Dolayısıyla burada
e, rakiple kendi oyuncularınız arasında bir bağ kurup ona göre bir diziliş şekli veya ona göre bir düzenle, taktik emirle çıkabilirsiniz. Ha, rakibin taktik emirini görüyor muyuz? Görmüyoruz. Ayrı konu. Ama 3 aşağı 5 yukarı dizilişinden nasıl bir şeyle oynayabileceğini de tahmin etmek o kadar da zor değil arkadaşlar, analiz olarak. Rakibin mesela atıyorum şurada bir güruhu var. O zaman diyoruz ki biz dörtlü bir savunmayla çıkalım. Veya üçlü çıkalım, farklı oynayalım. Tabii bu maçın şartına, şekline göre de değişiyor. Hemen geliyorum arkadaşlar. Maçı hangi havada oynayacağımız da çok önemli. Bakın. Şu hava şartları bizim için önemli. Yağmurlu bir hava mı, güneşli bir hava mı vesaire vesaire değerli arkadaşlar. Şimdi zaten ligde oynuyorsanız rakibin dizilişinden başka kulüp geçmişine de bakabiliriz arkadaşlar. Yani oynama şekli, oynama oranı, kulüp geçmişi, aldığı kupalar da bize bir miktar şey yapabilir. Zaten sıralamaya bakmaya gerek yok kendi liginizde. Sıralamaya ben nerede bakarım arkadaşlar? Bakın hemen geçiyorum orayı. Şimdi fikstür ekranıma geleyim. Lig haricinde bir karşılaşmaya da örnek vereyim. Mesela bu takım kupada rövanşı oynayacağım bir takım. Hemen girelim arkadaşlar. Bir level yüksek benden. Yani bu demektir ki bu arkadaş 145 gözüküyorsa 125.5 gücünde. Ama ben de ona 20 puan düşük gözükeceğim. O ayrı bir konu. Şimdi değerli arkadaşlar, kulüp geçmişine bakarım. Artı sıralamaya bakarım. Şimdi dedim ki arkadaşlar bu takım ligde pardon 3. sırada. O zaman aktif bir arkadaş. Yani dolayısıyla maç içinde olması, Mourinho desteği alması muhtemel kuvvetli olan bir arkadaş değerli arkadaşlar. Yani karşı rakibin ligdeki sıralaması, sıralamadaki yeri oyunu ne derece önemseyip önemsemediğini dahi size gösterebilir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu tip şeylere tabii diyeceksiniz ki abi ya bu kadar zaman mı var? Zamanı olan veya ne bileyim daha fazla bu hani eğilen, daha önem veren arkadaşlar için önemli olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ne demiştik? Rakibin dizilişi, maç başına attığı gol oranı, maç başına yediği gol oranı, bu çok önemli arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Eğer lig haricinde bir takımla oynuyorsanız ligdeki sıralaması değerli arkadaşlar. Tabii ki oyuncu becerileri, tabii ki özel yetenekleri, varsa oyuncuların oyun tarzları ki bu daha aktif hale geldi güncellemeyle. Bunlar da çok 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 önemli arkadaşlar. Bugünkü konumu ben kısaca buna ayırmak istedim. Tabii ki unuttuğum şeyler olabilir. Sürçülisan ettimse affola diyorum değerli kardeşlerim. İnşallah bir başka Top Pilav'ın videosunda da tekrar görüşmek üzere. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Tabii bu arada yine söylüyorum. Arkadaşlar hava şartları da çok önemli. Yani oynayacağınız oyundaki hava şartları taktik emirleriniz konusunda da ayrı bir örtüşme sağlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka Top Pilav'ın videosunda tekrar görüşmek üzere diyorum değerli arkadaşlar.